Merhabalar Derin Universe sakinleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu bölümün konu benim canım ilkokul arkadaşım Tuna olacak. Ama siz onu tabii şarkıcı kimliğiyle tanıyorsunuz. Bu çok fazla bir röportaj şeklinde olmayacak. Tunacan'la daha çok sohbet edeceğiz. Dizi, film, müzikleri hakkında konuşacağız. Ve hani burada böyle sohbet, casual bir ortam her zamanki gibi. Nasılsın Tunacan? Hemen buradan Vallahi gireyim. ilkokul arkadaşını görür de bir insan nasıl kötü olur? Gerçekten harika bir enerjiyle girdin. Ben çok iyiyim. İşte şimdi yeni şarkının da böyle vereceği heyecanla birlikte daha da böyle kendimi mutlu hissediyorum. Bir de şimdi seninle de böyle bir hasret giderme imkanı oldu. Daha da iyi oldum diyebilirim. Yeni şarkın ne zamandı? Onu bir tekrardan tarihini vererek söylersen. Biz de kayıt yapıyoruz şu anda. Yarın çıkacak. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama herhalde biz yayına girdiğimizde şarkım çıkmış olacak. İsmi de Tarak isimli bir şarkı. Süper. Ben pazar günü zaten bunu yayınlamayı düşünüyorum, bu videoyu. Süper. O zaman çıkmış olur diye tahmin ediyorum. Tarak. Tarak. Tamamdır. Hemen ben zaten çıkar çıkmaz dinleyeceğim. Çok heyecanlı bekliyorum. Saçı uzun olunca benim normalde şimdi şapka takıyorum ama saçımda çok ya Derin var ya, yani saç bakımı yapmakta artık o kadar zorlanmaya başladım ki ister istemez bazen böyle daha pratik olsun diye direkt şapkayı takıyorum. Ama tabii ister istemez de yıpranmasın diye, dolanmasın diye vesaire ne yapıyorum? Tarağa çok fazla da ihtiyacım oluyor o noktada. Hayatımda da böyle çok önemli yeri olan bir şeyi de şarkımda da kullanmadan olmaz dedim. Ya peki nasıl gelişti bu? Mesela Tarak'ın tam olarak nasıl bir işlevi var şarkıda, merak ettim. Metafor mu? Aslında metafor değil. Ben sana bu arada benim ilk söz müzik denemem oldu. Normalde biliyorsun Babam Aşkın Tuna, bu Devlerin Aşkı Büyük Olur, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda 1500 aşkın çok önemli şarkının söz yazarıdır. Genellikle de onunla birlikte çalışıyorduk. Bu sefer ama söz müziği kendim denemek istedim. Ve hani şöyle geçiyor aslında başlangıçta. Bir kuple okuyorum o zaman sözlerimi. Ay evet, hadi. Bu arada ilk seninle paylaşmış oluyorum. Ay çok kendime hissettim, mikrofonuma vurdum. Ferahlamak istediğimde çölden daha kuraktın. Çözemedim bu işi, Arap saçında taraktın. Hani çözülemiyor ya orada bu iş. Çözemedim bu işi, Arap saçında taraktın. Tüm beyaz düşlerinde sense akla karaydın ama yine sana muhtacım güzelim. Bir ileri iki geri, bulamadım dengemi. Aşıyorsam çok sevmekten aşıyorum haddimi. Gurursuz bir adam gibi hissetsem de kendimi, yine sana muhtacım be güzelim. Dönüyorum yine sana, yok ki başka bir çarem. Sevdanın ateşinde yandı benim pervanem. Serseri sersefil kaldım yine harabe ama yine sana. Galiba şarkı o kadar etkiledi ki Kesinlikle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elektro aletleri bozdu. Şu an o kadar iyiydi şarkı şu anda. Ama bu arada sözleri gerçekten çok güzel. Peki senin bu içindeki romantik insanı biz neden? Ben hiç görmemişim ya. Ya Derin, şöyle, ben bir de galiba biraz fazla romantik bir insanım. Ben balık burcuna terazi burcuyum. Yani balık burcu normal burcum, terazi yükselen burcum. Hani estetik ve sanata yönelimim teraziden geliyor büyük ihtimalle ama çok duyguları yoğun yaşama tarafı da balıktan dolayı geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Eyvallah, mesela kendi hayal dünyamda bir dünya kurabiliyorum. Ama gerçekleri de kesinlikle görebiliyorum. Bundan dolayı böyle garip bir şekilde o dengeyi çok iyi kurmaya da çalışıyorum hayatta. Bundan dolayı evet, çok romantiyimdir, çok severim. Küçüklüğümden beri aslında hani bu pembe çizgi filmlerde, prensesli çizgi filmlerde falan baktığımızda hep kendimi beyaz atlı prens olarak görmüştüm ve buna göre de yetiştirmeye çalıştım aslında. Ondan dolayı ya hep romantiktim. Böyleyim ya. Aslında olmak da istemiyorum ama ister istemez galiba çok fazla romantiyim ya. Ve bu meslek için çok aslında romantiyim bence. Bence bir şey söyleyeyim mi? Sen romantik olmak kötü bir şey değil. Bu birazcık erkeklere hani bir baskı gibi, romantik olmak sanki kötü bir şeymiş gibi şey yapılıyor ama hem senin işine ne kadar yararı var, öyle düşün. Hem de çok yoğun duygulardan dolayı ilhamımız artmaya başlıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bir de ben mesela çok eski mektupları okumayı çok severim. Dünya klasiklerinden belki bilirsin. Kafka'nın Milano'ya mektupları vardır. Ya hani her akşam kesinlikle bir parça o kitaptan okurum kendimi beslemek açısından. Ya da mesela çok kişi bilmez ama İttihat ve Terakki döneminde Enver Paşa vardır, bilir misin derim. Ya onun eşine yazdığı bir mektuplar var. aşk mektupları, evet. Ya işin sonunda ölmeden önce diyor ki artık cebimde hiçbir şey yok.
Büyük ihtimalle buradan sağa da çıkamayacağım. Hayatımda diyor burada en güzel sana verebileceğim bir şey bu çiçektir diyor. Bir çiçek yollamış eşine ve şunu söylüyor. Hayata her geçen gün yaşama amacım çakımla kara ağaç dallarına senin adını kazımak. Çünkü sana o kadar aşığım diyor. Ya bunları duyunca tabii ister istemez böyle önemli adamların böyle güzel yüreklerini görünce şey oluyorsun. Etkileniyorsun. Ya o yüzden ben birazcık da aşka aşığım aslında. Anladım. Okey. Aslında bence anlaşılır bir şey. Benim açımdan daha da anlaşılır bir şey. Çünkü benim kendi burcum, yani normal burcum, güneş burcum yengeç. Yani ben de duygusallık Öyle, sen konusunda... bir de o zaman içine kapanıksın bir de. Sen anlaşılmayı beklersin. Duyguların çok yoğun olsa bile bunu çok belli etmekten de hoşlanmazsın. Aa, Ve seni anlamayan birilerini gördüğünde ve anlamazlarsa kesin olarak o ortamdan uzaklaşmayı tercih eden bir yapın olur. Tunacan, inanamıyorum. Şu anda beni var ya çözdün. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani mesela bende de şöyle olur. Ben mesela film izlediğimde ya da dizi izlediğimde ya da gerçek hayatta da bir şeye çok üzülsem bunu asla göremezsin ve insanlar bana şey der. Ne kadar rahatsın derin, ne kadar sakinsin derin falan der. Çok üzüldüğüm, çok kırıldığım yerlerde belli et. Ya bir de aslanlık da var. Egoma da yediremem. Oh, çok sıkıntı. Yükselenim aslan. Yani hem bir hırs var hem bir anlaşılma isteği var. Bunun arasında bir git gel arasında gidip geliyorsun. Evet, biraz öyle. Ama inşallah hani hem seni çok iyi anlayacak birini bulursun. Hem de hedeflerine bu hırs doğrultusunda en güzel şekilde ulaşabilirsin. Ay, Umarım. umarım hep birlikte. Biraz artistizdir. Yani nasıl artistizdir? Biz duyguları yoğun yaşarız ve bizim mesela ama şöyle herkes bizi çok duygusal olarak bilir ama duygu sadece tabii ki bir ağlama ya da üzülme reaksiyonu değildir. Aynı Biz şeyi mesela söyledik. mutluysak ortam mutlu oluyor. Biz mesela üzgünsek ortamın tüm havasını da kaçırabiliriz. Çok huysuz ve kaprisli olup herkesi üzebiliriz. O noktada bizim birazcık aslında iklimimiz var. Yani biz ne iklimde olursak bunu dışarıda o şekilde yansıtabiliyoruz. Ya bu çok güzel bir şey midir? Tartışılır tabii. İyi olduğu zaman tabii çok güzel bir şey ama kötü versiyonu da olduğu zaman onu da mesela yoğun yaşadığımız için bir de tek yaşamakla kalmıyoruz. Biz işimizde olmadığımız için dışarıda bunu çok yoğun şekilde hissettiriyoruz. Biz de en çok kolay değilizdir. Ya ama mesela balıkların şeyini seviyorum ya. Mesela ben dediğin gibi anlaşılmayı bekliyorum ve mesela ben birinin bir şeyi anladığını düşünüyorsam kesinlikle anlamış olması gerekiyor. Mesela anlamadım, ben özür dilerim dediğinde inanmıyorum. Sen bunu nasıl anlamazsın diyorum. Bunu hissettiğimi, sana trip attığımı mesela nasıl anlamazsın diyorum ve sinirleniyorum. Bir de bende de baba tarafım Laz olduğu için. Öyle değil. Ona bayılırım oralara. Yani bir hızlı bir böyle alevlenme olabiliyor bende de. Ya aslında ben çok inanıyorum, biliyor musun ya, bu burçlara falan. Bence Aşırı... kesin var ya. Bence kesin var yani. Bu sene yalnız Fener şampiyon olacak diyor astrologlar. Ben ondan dolayı mutluyum. Sana da geçmiş olsun derim. İnşallah en son herhalde seninle aynı sınıftaydım şampiyonluk gördüğümde hala göremedik yani. Böyle bir şey olamaz. Ben şans mı getiriyorum? Şu anda böyle bir şey olursa babam beni. Yani ben bu arada ben takım tutmuyorum. Yani babam Galatasaraylı, canım babam ama Efsanedir ya futbol anlamında da. ay, teşekkürler. Ama adı nedir? Babam ve bütün sülalem Galatasaraylı ama ben çok futbol izlemediğim için çok... Ben şu an işte astrologlara inanmak da istiyorum yani ondan dolayı bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayırlısı diyelim, şu anda iyi dileklerimi iletemiyorum. İyi dileklerimi de iletemiyorum. Sonra off record iletirim iyi dileklerimi. Bir tanesi. Adı nedir? Dediğin gibi aslında bu, mesela ben seninle konuşurken de bunu fark ediyorum. Duygusal insanların, bence duygusal zekası yüksek insanlar çoğu zaten bir şey üretmeye kayıyor. Açıkçası hep böyle daha hayal dünyası. Bence bu şimdiki dünyamızda hayalperest olmak nedense aşağılanıyor. Ama yani aşağılanmak değil de bazen çok önyargılı yaklaşılıyor. Ama senin bu dediğin, ben hayalperest bir insanım, aynı zamanda gerçekçi de bakabiliyorum dediğin ya. Bence hayal kurma yetini ve kimsenin bence kaybetmemesi en önemli nokta ya. Bana öyle geliyor yani. Bence sen de kesinlikle bu yeteneğinle zaten çok güzel yazdın. Ben sözlerini çok sevdim. Ne Gerçekten. mutlu buna, çok teşekkür ederim. İnşallah işte amacımız şarkıyı en güzel yere getirmek. Bir de biz bunu tabii
yazma biçimimde şöyle bir durum var. Gerçekten bu şarkı yaşadıklarımdan da çıkan bir şarkı oldu. Ve bunu tabii ki son dönemde çok damga vurduğu için daha çok böyle rap'e yakın ama tam rap olmayan bir pop standartında çıkaracağım dedim. Hani daha çok bir Sefo ya da bir Edis Martılar havasında bir şarkı olacak. Umarım onlar çok güzel bir başarı elde etmişti bu şarkılarla. Ben de onlar kadar böyle bir başarı elde edebilirim diye tabii gönlümden bu geçiyor. Hani hayal kurmak zaten başarmanın yarısıdır. Yarısını yap. Öyle. Peki nerelerde göreceğiz seni? Belki hani bu şarkını tanıtmak açısından da nerede görebiliriz seni? Ya Derin şöyle aslında ben genellikle yaptığım içerikleri en çok Instagram kanalımda duyuruyorum. Aynı zamanda bizim de bir müzik kanalımız var YouTube'da. Tap Müzik adında. İsmi de Tunacan Aşkın Pınar'dan geliyor. Hem de tap olmaktan geliyor aslında. Zirve olmaktan geliyor. Bu şekilde aslında hem eşimizin, dostumuzun, sevdiklerimizin, bizlerle çalışmak isteyen iyi sanatçıların şarkılarını da oradan yayınlıyoruz. Benim de müziklerim aslında oradan çıkıyor. Tabii Spotify bu günümüzde zaten çok revaçta. Umarım tüm radyolarda olacağız. Yani ben bu işte şunu öğrendim. Bir yeri boş bırakırsam o şarkının yürümesi bir yerden dolayı sıkıntıya girebiliyor. Bu yüzden her alana dağılmam gerekiyor. Nasıl mesela? TikTok'u boş bırakmamam lazım. TikTok'ta bir şarkının viral olabilmesi için birçok imkan var aslında. Ama sadece TikTok yetiyor mu? Yetmiyor. Şimdi Spotify'ın bu şarkıyı benimseyip belki editörler tarafından, belki kullanıcılar, dinleyenler tarafından beğenilmesi, bu şarkının listelere girmesini, bir listeye girerse de zaten ona inanılmaz bir etki etmesini sağlıyor. Şimdi YouTube'u boş bırakamıyorsun. Çünkü bu izlenirlik, bilinirlik dediğim gibi tüm bu Spotify'da, iTunes'da hepsini etkiliyor. Bu yüzden aslında bir noktada her yerde olmam gerekiyor. Bu noktada Instagram storyleri vesaire de çok beni önem verdiğim bir kavram. Çünkü ilk bu işe girerken Instagram storylerinin bana etkisini, bana faydasını çok gördüm. O dönemler 20 bine yakın bir takipçim vardı ama takipleştiğim böyle 3000 insana yakın bir grup vardı. Ya üşenmedim Derin. Tek tek hepsine işte desteğinizi bekliyorum. İlk şarkım yayınlanacak. Desteğinizi bekliyorum. Paylaşır mısınız? Paylaşır mısınız? Ve o şarkı inanılmaz derecede bir story sirkülasyonuna uğramıştı. Serdar Ortaç paylaşmıştı. Serdar abim çok kıymetlidir benim için. Mustafa Sandal paylaşmıştı. Birçok ünlü isim sağ olsun benim bu ricamı da kırmamıştı. Hevesle bu işe girmiş bir gencin bu ricasını kırmayıp bu şekilde bana destek oldukları için de senin aracılığınla da hepsine tekrardan teşekkür de etmek isterim. Ondan sonra biz ne yapıyorduk biliyor musun derim? İlk şarkı çıktı ya benim suni teneffüs. 2019'da korona dönemi. Şimdi korona döneminde tabii sahne almak zor, bir şey yapmak zor. İşte televizyonlara sürekli git gel yapmak daha zorlaştı vesaire derken biz şöyle bir şey yaptık. Benim orada açık havada bir voleybol grubum vardı Caddebostan sahilde. Biz voleybolumuzu oynardık. Sonrasında tıpkı yani insanlarla muhabbet etmek isteyen bir genç grubu olarak bir grup işte sağa giderdi, bir grup sola giderdi. Herkese şunu söylerdik. Siz bu şarkıyı nasıl buldunuz? Size bir şarkı dinletmek istiyoruz. Bu şarkıya iyi ya da kötü bir yorum yapabilir misiniz? Millet şey falan yazmış işte o dönemlerde suyun teneffüsü. Zorla bu yarımı atıyorum. Sevmedim şarkıyı da yazan oldu. Çok sevdim, çok beğendim diyen de oldu ama o etkileşim bana çok ciddi bir dinlenme getirmişti o dönem. Yani biz gerçekten hane hane gezmenin müzikte aslında bir milletvekili adayı gibi çalışmanın ekmeğini çok yedim ben o suni teneffüs şarkısından. Sonrasında klarnet geldi. O da yine milyonu geçti. Ardından Fena Karışım'da 3,5 milyon gibi bir rakama ulaştık. Onda da şöyle bir hikayem var. Çok tatlı bir TikToker arkadaş grubumla birlikte klipte yer almıştık. O dönemde de bir lise dizisi gündemdeydi. Çok önemli fenomenlerin İlayda Kırdılar vesaire hepsinin oynayacağını söylendiği bir dizi gündemdeydi. Biz de bu arkadaş grubumla birlikte bizim de projemiz geliyor diye bir duyuru yaptık. Ama bunun ne projesi olduğunu söylemedik. Yani şarkı projesi mi, film projesi mi, bir de Özüm, Emrah, Doğa ve Yağmur cidden çok bu işte TikTok'ta başarılı olan bir arkadaşlarımdı benim. Sağ olsunlar onlar da hani bizim böyle bir proje geliyor derken insanlar bunu dizi ya da film zannetmiş. Artık o kadar fazla bu TikTok magazine vesaire düştü ki şarkı. İnsanlar zaten bu şarkının linki çıktığı anda bizim proje hazır dediğimiz anda tıklamaya hazırdı. Bunun da şarkı olduğunu öğrendikleri anda sağ olsunlar yine orada çok güzel bir lansman yaptık oyuncularından fenomenlerine kadar ve ciddi bir etkisini gördüm ben o şarkıda. 3,5 milyon gibi bir rakama ulaştım. Yani hani hiçbir yeri bırakmamam gerekiyor. YouTube'u bırakmamam gerekiyor. Aynı zamanda gidip de TikTok'u kesinlikle hakim olmam gerekiyor. Oradaki çünkü bir akım yaratması şarkının ciddi dinlenmesine sebep olabiliyor. Öyle yani her yere bir şekilde hakim olmak gerekiyor. Bana da
Ben de paylaşacağım. Ben Çok çok teşekkür ederim valla. Onur duyarım. Çok sağ ol derim. tabii ki, tabii ki. Yani ben sana göre çok daha az bir takipçim var tabii ki de ama YouTube'da iyi gidiyorum gibi geliyor bana da. Bana göre Bakalım. içeriklerin harika ya. Gerçekten çok doğalsın bir kere her şeyden önce. Zaten özgüvenine de hayranım. Orada Aslan Burcu özelliği ön plana çıkıyor zaten. Ya sende böyle isteyip de yapamayacağın çok az şey varmış gibi geliyor. İnşallah zaten film sektörüne de yarın öbür gün damgasını vurabilecek bir isim olacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Hep beraber belki yapacağım bir filmde soundtracklerden senden isteyeceğim. Neden olmasın? Ben hazırım Hiç ya. istemez misin? Mesela şimdi senin live konserlerin var mı? Şimdi yakın zamanda onu da söyleyelim. Ya şu an için benim açıklanmış konserim Hamburg konserim olacak. Yeni yıla ilk girişte. Hamburg'da Almanya'da bir konserim olacak. Ama zaten konserlerimi oldukça da Instagram hesabımdan duyuruyorum. Tamamdır. O zaman ben zaten buraya ekleyeceğim. Senin Instagram'ında, YouTube kanalında zaten görebilecekler. Aşağı Evet. açıklamaya da ekleyeceğim. Hepsine ulaşabilirler. Bunu yaptığımıza göre şöyle güzel bir sohbet havasına geçiyorum. Haydi bakalım. Film dizi sohbetine geçiyorum. Benim alanıma geçiyorum. Oley. Şu anda mutluyum Evet, valla. şimdi patron sensin. Yo, az önce de çok mutluydum. Bu arada gerçekten ben seni çok takip ediyorum, biliyorum. Ama en azından bildiğim bir alan diye diyorum. Valla film ve diziden şuradan başlayalım istiyorum. Seni hiç mesela şimdi bu anlatırken hikayelerini ve hani yazış, bu tarağı yazış hikayeni anlattığında vesaire çok güzel hikayeleştirdiğini gördüm. Ve bu yüzden de sana dedim işte bir filmim dizim olursa belki senden soundtrack isterim falan. Güzel hikayeleştirerek şarkılar yazıyorsun. İleride böyle bir şeyin var mı? Soundtrack yapmak gibi, sound'a girmek gibi ya da şarkı yazmak gibi Dizi bir film diziye, dizisi filme. yapmak gibi. Ya zaten şimdi bakıldığında mesela Pinani'nin Hele Bir Gel şarkısı ilk başta hepimizin o Kavak Yelleri dizisiyle Çok. tanıdığı bir şarkıydı. Ki benim de bu arada en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Orada inanılmaz gitti. Şimdi bakıyoruz bu direktman tabii sözel bir şarkı olmasa da Ezel'in o hepimizin aklına kazınan şarkısı ya da gidip de en son galiba Melisa'nın yaptığı bir şarkı vardı Eşref Rüya'da. Melisa. Rapçi. Evet, Mesela evet, onun da evet. inanılmaz viral olduğunu gördük. Benim hatta şöyle bir düşüncem vardı. Biz ilk o klarnet şarkısı çıktığı zaman ki bana göre benim en iyi şarkımdır. Beni anlatan şarkımdır şu ana kadar yaptıklarımın arasında. Daha tarak çıkmadığı için bunu söylüyorum. Tarak çıktıktan sonra ne olacak diye söyleyeceğim bunu. Şimdi benim o ilk klarnet şarkısı çıktığı zaman Masumlar Apartmanı'nda ben çalmasını çok istemiştim. Çünkü orada bir klarnetçi karakteri de vardı ve tam uyabileceğini düşündüğüm bir düzendeydi. Maalesef Çok ki iyi. bu hedefim gerçekleşmemişti. Ama tabii ki bir televizyon dizisinde bu şarkılar izlenmelerimi de çok ciddi arttıracağını düşünüyorum. Bundan dolayı böyle teklifler geldiği zaman değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Bir de şöyle bir durum vardır. Hani bir hikaye vardır. Bir tane papaz var. Sürekli Tanrı'ya dua ediyor. Çok ciddi bir kasırga olmuş. Ve diyorlar ki artık buradan kaçmanız gerekiyor. Sıkıntı var. Her yer yıkılacak vesaire. Papaz diyor ki bir şey olmaz bana. Ben diyor Tanrı'ya dua ediyorum. Abi sel yükseliyor. Bir tane araba geliyor. Ya diyor papaz diyor arabaya bin ki diyor sen de birlikte gidelim. Yoksa öleceksin burada diyor. Yok diyor bana Tanrı diyor yardımcı olur. Birazcık daha yükseliyor helikopter geliyor. Ya diyor hani ne yapacaksın burada diyor. Seni alalım biz gidelim. Bana diyor Tanrı yardımcı olur. İşin sonunda buna bir melek görünüyor. Diyor ki Tanrı diyor sana 3 defa yardımcı olduğu farkında değil misin diyor. Yani aslında bir noktada yapılan sana gelmiş fırsatları bu işte tabii ki değerlendirmek en kıymetlisi. Bundan dolayı böyle bir fırsat geldiği anda kesinlikle ben de çok büyük memnuniyetle bu işi yapmaya devam ederim. Televizyon dizilerinde de sesimi kullanmak, müziğimi icra etmek bana onur verir, mutluluk verir diyebilirim. Ben senin şarkılarından kesinlikle yani en az birinin bir dizide görmek istiyorum. Çünkü hikaye anlatıyorlar şarkıların ve sahnelerle de çok uyuyabilecek şarkılarım var. Klarneti ben de bu arada zaten konuştuğumuzda da dinliyordum. Bence kesinlikle bir yerde dinlemeliyiz yani. Bir tarz üzerinden özel olarak gittiğim bir senaryo olmadı. Mesela Suni Teneffüse Fena Karışım çok tutan şarkılarımdan ikisi. Bunlar daha çok ilkokul, ortaokul, lise dönemi kişilere hitap etmiş ve oradaki insanlar tarafından ciddi hype'lanmış
şarkılardı. Baktığımda ama mesela klarnet daha çok 30'lu yaşlarına basmış, daha böyle o aşktan darbe yemiş insanların çok sevdiği, çok dinlediği bir şarkıydı. Yani benim aslında hedef kitlem diye bir kitlem olmadığı için bir beni sevenlerle ben bunu paylaşıyorum. Buradan da şarkımı sevip de paylaşanlara göre benim hedef kitlem ortaya çıkmış oluyor. Yani ben bir şey mesela şimdi bu şarkının tam olarak kimler tarafından dinleneceğini hesaplayamıyorum, bilemiyorum. O yüzden de hani özel bir tarz belirlemek yerine hoşuma gideni yapmayı tercih ediyorum. Şimdi mesela bu şarkının yapısı hoşuma gitti. Yani yarın Ankara havası okumayacağımın bir garantisini veremem ama. Çünkü Bence çok doğru. deneyim süreci. Benim gözümde bu biraz işte aslında film dizi çekmek de şey. Duygular bize bağlı şeyler ya ve duygular çok anlık değişen şeyler. Yaşımıza göre karakterimizde her şey değişiyor. Gün ve gün değişiyoruz. Yani şimdi bu kadar değişken olduğu bir dünyada, hayatta nasıl zaten tek bir kulvarda olmanı, tek bir şeyde durmanı beklememesinler bence kimseden yani. Ben de o şekilde mesela bir filmi izliyorum, bir dizi izliyorum. Atıyorum 2 yıl önce izlediğim diziyi şu an izlediğimde depresyona girebiliyorum ya da 2 yıl önce çok severek izlediğim, böyle gülerek izlediğim dizide şu an ağlayabiliyorum. Atıyorum yani şu anda. O büyük değişik bir şey. Olabiliyor bende gerçekten. O kadar. Valla ben bir de kadın olmanın da derdim. Tabii. İster istemez. Bir de o da var. Yok yani şöyle mesela atıyorum. Benim çok değişik yerlerde gözüm doluyor. Ben de biraz öyle izlediğim için ya Belfast'a gitmiştim. İngiltere'de ben 6 aya yakın yaşadığım için Belfast'ta bu Titanic'in yapıldığı şehir aslında. Üretiminin yapıldığı. Orada dedim ki hadi nostalji olsun Titanic izleyeyim. Kim bilir kaçıncı izleyişim. Ya otelde hüngür hüngür ağlıyorum. Ne gerek var? Hani neden ağlıyorum? Biliyorum evet film falan filan. Bir de kendime telkin veriyorum. Evet bu film. Hani gerçek değil şu an için. Vesaire gibi. Ben çok Ama ağlarım. ne oyunculuklar onlar ya. DiCaprio show yani ya. Bir de müzikleri de bence soundtrack'i benim gözümde bir daha söyle. Celine Dion değil mi? Aynen. Bir de bir filmi bence bir diziyi iyi yapan en büyük unsurlardan biri müzikler ya. Soundtrack. Çok etkiliyor. Aşırı seni o hikayeye, ana, karakterle bağdaşmana sağlıyor ki müzikler, ses, soundtrack neyse yani hepsi. Zaten büyük bir böyle şey gibi geliyor bana, Lego parçası gibi geliyor bir dizi. Kesinlikle. Ya da etkiyi anında arttırıyor. Derin bir de şöyle mesela spor yapan insanlar mesela bilirsin daha kendine enerji verecek müziği dinlerken o ağırlığı kaldırdığının farkına bile varmayabiliyor. Çünkü orada o duyguya ve ruha girmesini daha çok kolaylaştırıyor. Ya da mesela böyle daha sert takılmak isteyen biri arkadan o Kurtlar Vadisi Cendere'yi açtığında yürüyüş bile değişmeye başlıyor aslında. Çünkü direkt duygulara hitap eden bir kısım olmaya başlıyor o şarkıyla senin aslında bütünleştiğin durum. Şimdi öyle bir yerde öyle bir şarkı yapıyor ki seni ağlatabilir, enerjiye de çevirebilir. Ya bunların matematiği gerçekten çok çok önemli. Bana ama var ya diziler gerçekten çok çok da güzel şarkılar kattı. Yani mesela ben ilk Ederlezi bilirsin çok meşhur bir şarkıdır. Ederlezi'yi ilk Elveda Rumeli'den duymuştum. O dönem daha küçücüğüm. Bir Selanikli olarak tabii ki çok severek izlediğim bir diziydi. Ata Topraklarımı. Ya ondan sonra mesela bu yaşıma kadar hayatımda en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir mesela. Dediğim gibi işte Hele Bir Gel. Bunun dışında introlara ben çok şey yapıyorum, önem veriyorum. Yani mesela bazıları var. Annemle babamla biz çok dizi film izleriz. Dizinin jeneriğe girdikten sonra bu jeneriği hani reklamı jeneriği geç diye bir seçenek olur. Bazılarında özel olarak o seçeneğe basmayıp izlediğim diziler oldu. Mesela burada The Americans diye bir dizi var. Hiç izleme fırsatın oldu mu bilmiyorum. Ya evet. Onda o soğuk savaş döneminin hem o şarkısıyla o gizemli şarkısıyla hem o Sovyet bloğunu hem Amerikan bloğunu o kadar iyi resmetmiş ki ya bayılıyordum. Şimdi hala mesela yolda yürüyorum canım sıkılıyor ne yapayım? The Americans'ın işte şeyini izliyorum. Başlangıç müziğiyle oradaki figürleri izliyorum. Çok acayip bir şey ya. Çok ya bence mesela bunlardan en iyi örneklerden biri evrensel olarak Game of Thrones'ta var. Tabii ki. İnanılmaz bir jenerik müziği var. İnanılmaz bir jenerik klibi de var. Ben de mesela bunu hem mesela Game of Thrones'da öyle hissederim dediğin gibi jeneriği hem de çok aslında daha underrated olan bir dizi. Belki sen de biliyorsundur bilmiyorum. Anne with an E diye bir dizi vardı. O bende yok. Netflix'te izleyebilirsin. Yani benim
en comfort zone dediğim, böyle kendimi konforlu alanda hissettiğim dizidir. Ve jenerik müziği o kadar soft, o kadar güzel gelir ki hiçbir zaman geçemem mesela. Bir şey önereyim mi ben de sana o zaman? Hemen. Servant of People. Bu diziye sadece YouTube'dan ulaşabiliyorsun, Türkçe altyazılı versiyonuna. Bu dizi şöyle bir dizi. Bir tane öğretmen var Derin. Şu an bakıyorum aynı zamanda. Evet. Bir öğretmen var. Öğretmen işte mevcut sisteme, düzene karşı bir şeyler söylüyor. Bir öğrenci de bunu kayıt altına alıyor ve YouTube'a atıyor. Orada inanılmaz izlenmelere ulaşınca bu adamı bir de Cumhurbaşkanı adaylığına öğrencili bir sponsorluk doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı yapıyorlar. Adamın haberi yok ve bir bakıyor o oligarkların çekişmesi sonucunda bu adamı kimse desteklememesine rağmen halk tarafından birinci seçilmiş. Ama bu adam dürüst bir adam, doğru bir adam. Ülkeyi nasıl yönetebilirim falan diye düşünürken başına gelen olaylar anlatılıyor. Orada da bu adamın böyle bisikletle geçtiği soft bir müzikte bir sahnesi var jenerikte. Hı hı. O kadar keyifli ki, Ukraynaca bu dizi bu arada. Ve sonunda bu dizinin başrolündeki adam aynı zamanda bildiğim kadarıyla yapımcısı artı senaristi. Bu dizinin isminden bir parti kuruyor. Siyasi parti. Servant of People. Halkın hizmetkarı. Ondan sonra bu parti ciddi bir oyla birinci çıkıyor ve Volodymyr Zelenski bu dizinin başrolü mesela. Hani insanlar da o kadar ya inanılmaz bu arada, diziyi kesinlikle izlemelisin. Ben bayıldım yani. Wow, okey. Bir dakika, ben bunu hemen kaydediyorum. Çünkü acayip bir Zelenski var. Acayip. hikayesi de acayipmiş. Okey, tamamdır. Ben bunu şu anda kaydettim kendime. Ya ben bir de bu tip dizi ve filmlerin ya sadece dizi ve film olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biraz insan toplumları oluşturan şeylerin bazen görüntüsü, bazen de toplumu çok etkileyen şeyler olduğu için aslında bu kanalı ben de açtım. Yani bazı dizi ve filmler gerçekten izliyorsun. Mesela Fransız filmleri, Türk dizileri ve Fransız dizilerini karşılaştırdığında birbirleriyle kültürel farklılıkları görebiliyorsun. Ve nerede sorun var, nerede değil bunu görebiliyorsun falan. Mesela benim bir tane YouTube'da bir videom var. Fatma Günsür Çüney'i eleştirdiğim bir video. Çok iyi. Ve mesela Türkiye'nin dizi anlayışını belli bir noktada çok değiştiren bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bunu Berna'yla da konuşmuştuk. Hı hı. Bu tip diziler Türkiye'nin böyle bir kadına bakış açısını yanlış yönde biraz değiştiren, biraz toplumu yanlış etkileyen diziler olduğunu düşündüğüm için dizi film sektörünün çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bizi gerçekten etkiliyor ya Derin, toplumları. şu sadece değişik bir kavram bence. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yani toplum böyle olduğu için buna ilgi duyup bunu mu gerçekten izliyor? Maalesef ki bunu bilemiyorum. Üzülerek bunu söylüyorum. Yoksa bu böyle olduğu için bundan toplum etkilenip de mi toplum böyle oluyor? Bunu da bilemiyorum. İşte bu bir circle bence. Yani bu bir böyle Çok üzücü bir birbirini besleyen iki tane unsur. Ama ben biraz daha şu noktadayım. Her hikaye anlatılır. Kadına şiddetle anlatılır, Maalesef. çocuğa şiddetle anlatılır, taciz, bu gibi şeylerin hepsi anlatılır. Anlatılması gerekiyor çünkü hayatın içerisinde ve kadınlar, insanlar, erkekler, herkes bunları yaşıyor. Erkeklere işte uygulanan o ataerkil yapının onlardaki etkisi, erkeklerdeki etkisi de var. Bunların hepsi anlatılabilir. Ama nasıl gösterdiğin çok büyük bir olay. Tabii Nasıl ki, tabii. anlattığın. Ve Türkiye'nin ben bu konuda işte eksik kaldığını düşünüyorum. Biz biraz daha şiddeti, cinsel istismarı, fiziki, psikolojik istismarı, bu gibi şeyleri çok göstererek biraz daha bunun ekmeğini yemeye çalışarak dizi film yaptığımızı düşünüyorum. Genellemiyorum tabii ki de ama Bence genelliyorum. Hani oraya şöyle bir ben kendimce bir parantez açayım. Şimdi ben de müzik sektöründe de bunu yaşadığım için hani kadını tabulaştıran bir kısım da var. Ama baktığımız zaman şöyle bir durum var. Bizim ülke coğrafi olarak o kadar değişik bir ülke ki şimdi bizim bir komşumuz Yunanistan, bir komşumuz İran, bir komşumuz eski SSCB, şimdi Gürcistan. Şimdi baktığın zaman bizde gerçekten her kesimden çok değişik vatandaşlar yaşıyor. Şimdi biz tabii ki hiç metalaştırmadan bizde çünkü kadın algısı başımızın üstünde olan her daim bizim kıymetlimiz olan bir algıda buna önem vererek biz yazıyoruz. Yani ben yazıyorum sözleri ve benim gibi sanatçılar yazıyor. Benim de
dinleyenim vesaire var. Bu toplumun bir kısmı ama tabii ki bunu öyle düşünmeyip çok daha kendini güçlü görmek isteyen, ataerkil görmek isteyen başka sanatçılar da var. Ya aslında çok karma olmamızın getirdiği bir şey. Onun alıcısı var ama bunun da alıcısı var. Yani bu noktada Türkiye'de her görüşün bir şeyi var aslında. Ya evet. Sesi var. Alanı var ama mesela ben Türkçe pop'un girdiğimde mesela şimdi rapçiler çıktı, işte top 10'ler çıktı ya yılın. Hı hı. Türkiye'nin girdiğimde mesela ben bundan çok rahatsızım. Açıkça söyleyeyim, şarkı sektöründe de öyle, film, müziklerde de öyle. Kadını inanılmaz metalaştıran, inanılmaz oradan oraya vuran, kadını böyle bir madde yerine koyan, Hı hı. çok çirkin sözleri olan müzikler, şarkılar var. Ve bunlar top 1'de, top 2'de ve ben şunu da biliyorum. Bazen o insanların menajerleri daha fazla çalıştığı için top 1'e girebiliyorlar onlar ya da atıyorum top 10'e girebiliyorlar ya da kim daha fazla tabii ki pazarlamaya, reklam. Çok başarılı bir pazarlama kitlesi oldu onlar. Yani bu 2 kere 2 4. Şimdi ne olursa olsun ben pop müzik yapan biriyim. Yani kendi alanımı daha çok pop diye belirledim. Ama şu an Türkiye'deki rap'in yükselişi de malum. Çok güzel rap yapan, çok güzel sanat icra eden insanlar da var ki benim onları eleştirmek bir noktada hani eleştireceğim kişilerin de hep her birinin farklı renk olduğunu düşünüyorum. Her birimiz bu sanatı icra ederek temsil etmeye çalışıyoruz ki onlarla şu an kendim ben kıyaslayamam. Çünkü onların bir şarkısı benim en çok dinlenen şarkım olan 3,5 milyon gibi bir rakam olarak dinlense onlar üzülürler ama benim şu an maalesef ki kendi kitlem en yüksek dinlenmiş şarkım mesela 3,5 milyon. Ondan dolayı ben hani kendimde eleştirme hakkını bulmuyorum ama tabii ki bende şöyle bir durum var. Bana göre dünyayı sevgi kurtaracak. Ve ben o arkadaşların da çoğunun nereden geldiklerini vesaire anlatırken o heyecanlarını da gördüğüm zaman ya belki daha farklı bir kültürdü. Çünkü şimdi Ahmet Kaya'nın bazı mesela sözleri var. Normal şartlar altında şimdiki toplum algısında tabii çok anlamayacağımız, benim çünkü Güneydoğu bölgesini çok bilmem, etmem. Ama oranın kültürünü de maalesef şu an kendi adıma çok tasvip etmesem bazı davranışları oradaki hani töre cinayetleri vesaire gibi ama bunun da maalesef ki toplumun bir gerçeği olduğunu da bildiğim için onun da alıcı kitlesinin ne olduğuna çok saygı duymak zorunda kalıyorum. Çünkü toplum aslında bir şey istiyor senden. Bunu yaşayarak, yaparak, bir şeyler yaparak dile getirmeni istiyor. Ya benim hayatım hep Kadıköy'de geçti. Oraları bilmiyorum, buraları bilmiyorum. Ben kendime göre, kendi yaşadığım hayata göre bir şarkı yapabiliyorum. Onların belki çıktığı yerde daha başka hayatlar vardır. Bunu bilmediğim için bir şey de söylemek istemiyorum tam olarak sosyolojik baktığım zaman. Anlıyorum senin şu andaki tabii ki düşüncelerini de anlıyorum, anlatış tarzını da görebiliyorum ama yani ben saygı duymuyorum ya. Olmasa o ayrı konu. Ama baktığında Saygı duymuyorum açıkçası. Ahmet Kaya'ya değil de Ahmet Kaya'ya saygım sonsuz. Onlarla karşılaştırmıyorum bile. Paris'te gider gitmez ilk gittiğim yerlerden biri zaten mezarıydı bu arada Ahmet Kaya'nın. Ama şimdi mesela orada da Label C5 mesela bir örnektir. Çok doğru kendisine göre bir şey söylüyor. Siz eleştirirsiniz baba Porsche sürer diyor. Yani bunu dedikten sonra bizim hiçbir şey diyebilme hakkımız da olmuyor. Çünkü bir şeyde başarılı olmuş, çok ciddi kitlelere ulaşmış. Belki benim tüm şarkılarımı toplasan onun viral olmuş bir şarkısına ulaşmıyor dinlenme rakamlarım. Ondan dolayı adam da alıcısını bulduğu yerde bunu yapması çok doğal yani çünkü alıcısı var. Sezen Aksu'nun bir lafı var. Biz diyor saçmaladıkça diyor insanlar diyor insanların dikkatini çekiyoruz. Dikkat çektikçe saçmalamaya devam ediyoruz. Bizim sektördeki bazı insanlar diyor. Kendisi için demiyor İşte bunu. ben bu noktadayım. Ama piyasa çok büyüdü artık derin ya. Yani dikkat çekmek için de maalesef çünkü dikkat çekmezsen bir farklılık ortaya koymazsan ya da bak ben ne diyorum sana suni teneffüs şarkısı ilk çıktı. Ya dedik eleştirin kötü yorum yazın ya iyi yorum yazın. Benim Katmer'de bak şeyi okumanı öneririm bu arada. Instagram'a attığım bir kesim var. Bir şey attım oraya işte Katmer yayınlanacak vesaire diye. Orada şöyle bir şey geçti aslında. Altına millet işte kötü yorumlar yazmaya başladı bazı insanlar. Ben de onlara çok farklı dilde çok değişik cevaplar vermeye başladım. Yani aslında birbirimizle böyle esprileşmeye başladık ve bir bağ kurduk beni eleştirenlerle. Baktığında kötü yorumun da bana getirdiği ben PR biliyordum. Bundan dolayı hani kendi doğrumca zaten hep şarkı yaparım o ayrı konu ama bunun da getirisi olduğunu da unutmayalım. Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmuyor. Yani bizim şu an seninle bu zikre ediyorsak bak, şu anki konumuzda bile iki ilkokul arkadaşının konusunda bile bu adamlar başarısıyla gündeme geliyorsa burada benim diyecek artık hiçbir şeyim kalmıyor derin ya. Yani şöyle söyleyeyim, ben biraz şöyle düşünüyorum.
Olabilir. Çok Haklı yani senin de haklı bulduğun çok noktan var ama şöyle düşünüyorum. Başarı biraz sayılarla ölçülebilen bir şeymiş gibi benim gözümde gelmiyor. Bir de mesela saçmalarsam ben de mesela hiç tanınmayan bir insan olarak mesela YouTube'da çıksam ilk 0 takipçim var. Çok saçmalasam bir anda 100.000'e kadar giderim. Ama giderim ama gitmemeyi seçiyorum ya ve hani daha katman katman ayarlamayı seçiyorum. Ama derin şunu emin değilim. Hani gidersin dedim de herkes bunu düşünüyor ve bunu saçmalayanlar arasından sadece bazı saçmalayanlar yukarı çıkıyor. Ya onun da algoritmasını ben çözebilmiş değilim. Ben çok Demek da ki her orada başka bir şey saçmalayanın var. çıktığını düşünüyorum artık ya. Bilmiyorum. Çünkü mesela hiç tanımadığım YouTuber'lar var. Hiç tanımıyorum. Hiçbir yerde izlememişim ama magazin haberlerine görüyorum. Orada görüyorum, burada görüyorum. İnanılmaz işte yok böyle aldı, şunu yaptı, şöyle paralar falan ve diyorum ki bunu kim neden izledi? Ne var bunda diyorum. Mesela hiç izlemedim. Karşıma bir kere YouTube böyle bir şey çıkarmamış ama ne paralar kazanıyorlar. Ya biraz hayatında bu insanların bu kadar başarılıymış gibi bize lanse edilen insanların ben biraz da pazarlama okuduğum için de sana söylüyorum. Hani bu aslında çok mesela senin o sayılarla aslında senin kaliteni belli etmiyor yaptığın şey. Ve kalitene göre hareket ediyor olman, yaptığın şeye güveniyor olman, bir kere başkalarını herkes eleştirebiliriz gibi geliyor bana. Ben buradan kalkıp YouTube'da 1 milyon takipçisi olan insanı da eleştiririm. Çünkü eleştirmek en doğal hakkımız gibi geliyor. Eleştirmediğimiz müddetçe... Sen şimdi derin pazarlama okumuşsun. Senin okuduğun dalda ya da sen mesela şimdi çok güzel film eleştirileri vesaire yapıyorsun. Şimdi senin zaten dalın bir noktada artık bunları bilip görüp bir de bunları halka duyurmak, eleştirmek sisteminde. Şimdi ama ben bu sanatı bir noktada icra etmeye çalıştığım için bir noktada benim sana göre daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü anlıyorum. Ya ondan dolayı bakalım yani ben her birimizi aslında farklı renkler olarak görüyorum. İşte kimisi laciverti, mavi tonlarını sever, laciverti tercih eder, turkuazı tercih eder. Kimisi kırmızı tonunu sever, işte pembeye kadar gider olay. Ondan dolayı ben kendi rengimi kendimce belli ettim. Çok sağ olsunlar da zaten sevenler, dostlar vesaire hep bu şarkılara da sahip çıktılar. Kendi yolumdan gideceğim. Herkesin de yaptığı işe bu noktada saygı duyuyorum. Umarım sen de kalitenin bir karşılığını zaten alıyorsundur. Şu an, bence az alıyorsun açıkçası. Dürüst olayım. Sen daha fazla bu kalitenin karşılığını daha fazla almalısın. Ya öyle kaliteli görüyorsanız zaten bizim en büyük hani benim kendi adıma en büyük isteğim bu noktada kaliteyle sevenlere, dinleyenlere ulaşabilmek. Öyle düşünüyorsan eğer bunu düşündürebildiysen bu bana sadece gurur verir, onur verir. Yani sadece çünkü ben biraz bu tip şeyleri sadece çıkardığın ürün değil, kişiliğin, karakterin de önemli. Bunu yapanın arkasındaki psikoloji ne? Nasıl hislerle yapıyor? Ne gibi duygularla yapıyor? Kimi neyi hedefleyip yapıyor? Bunlar önemli şeyler. Seni de tanıdığım için söylüyorum. Umarım. %kaçı ama bunu senin gibi düşünerek yapıyor. %kaçı bu şekilde şarkıları dinliyor onu bilmiyorum ama. İşte evet. Mesela ben biraz daha şarkı sözlerine göre ve ben mesela bir şey dinledim. Şarkı sözleri beni çok etkiledi diyelim ve bir röportajını izledim şarkıcının. Ve nefret ettim. Bütün şarkılarından nefret etmeye başladım. Sana da valla ben sevdirebilmişsem kendimi ne mutlu bana ya. İlkokul torpili var tabii sağ ol o kesin de. Var tabii ki de vardır da psikolojik anlamda vardır. Ben fark etmeden vardır. Ama senin sözlerinde bir de hem sözlerinde hem de kendi karakterinde seni tanıyorum, biliyorum ve karakterini bildiğim için ve insan yani kaç yıldır görüşmesek de senin en saf halini biliyorum. İlkokul halini biliyorum ve şu anda konuştuğumuzda... Geçti ya zaman. Vallahi derin. En ufacıklığımız, en saf hallerimizi ben çok net hatırlıyorum. Çok da iyi ki de böyle senin gibi... Ben bence çok gıcıktım. Ya sen ne kadar gıcık olabilirsin? Ben ispiyoncuydum ya. Çok iyi hatırlıyorum. Ay var ya... Allah aşkına anlat ya ne olacak? Bunların hepsini koyarım. Ben dürüst bir kanalım. Annem bana şey diyor. Kızım sen gidip hocanı ispiyonlamış insan. İspiyon nedir sonuçta? Olmuş bir şeyi başka birine bildirme işi. O zaman olmasaymış yani. Şu anda ne yapıyorum? Çok farklı bir şey yapmıyorum şu anda da. Ama mesleğe dönüştürmek işte ayrı bir meziyet diyelim. Onu.
Ya şöyle ben de o sonra travma kaldı ama biliyor musun? Ben herkesi çok ispiyonlayınca çok üzüldüm. Çünkü ilk zamanlar hiç arkadaşım yoktu. Herkes ispiyonlayınca arkadaşın olmaz ki. Ve böyle 9-8 yaşında falandım. Çok küçüktüm. Çok üzülüyordum. Annem falan da hiçbir şey demiyordu. O zamanlar öyle hatırlıyorum. Sonra bende bu travma kaldı. Kimseyi satmayacağım diye. Yani ne başıma belalar geldi lisede. Yani kimseyi satmayacağım diye. Ben Harika. suçlu çıktım falan ya. Hiçbir ortam yok. Hiç Ya ortam bende de yok. şöyle, benim de lise dönemi mesela çok acayip değişik geçti derim. Bende de hocalarla aram çok iyiydi. Şimdi belli bir grup tabii ders çalışmayı sevmeyen vesaire grup hocalarla arası kötüydü. Ben bir tek hocalarla hani muhabbetimi eder, sohbetimi eder. Bir de bu tarafa da hani kendi haline takılırdım. Çok ekstra bir ilişki kurmadım, arkadaşlık ilişkisi. Ondan dolayı millet de bana uyuz oluyormuş. Yani en son şöyle bir durum oldu. Bir de benim netler falan da iyi bu arada o dönemler. Ben sözelciydim. Ben sanat kültür yönetimi mezunuyum Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Orada da şöyle bir durum var. Şimdi tarihi fulluyorum zaten. Mat 2 hiç çözmüyorum. Bize de sözel diye bir bölüm olmadığı için eşit ağırlık şeyine giriyoruz. Ben de Mat 2'lerde kitap okuyorum. Nazım Hikmet şiirleri okuyorum. İşte ondan sonra Cemal Süreyya okuyorum vesaire. Bir tanesi dedi ki oradan o şeyde, Tunacan'ın ne ayrıcalığı var ki Mat 2'de bunu okuyor. Dedim kardeşim bak, ben matematik çözmüyorum. Senin önündeyim. Sen dedim matematik çözmene avans sağlamaya çalışıyorum size, ne yapayım dedim. Bana aldı bu şeyi sandalyeyi bir fırlatmaya kalktı var ya. Allah'tan orada bir şey olmadı ama bir gözümde şimşek çakmıştı. Bir daha da kimseye böyle kötü de gitmedim öyle. Bir şey söyleyeceğim ama ben de senin yaşadığını yaşamış olsam belki ben de şu anda daha sevgi pıtırcı bir insan olabilirdim yani. Adam olduk. Adam ettiler. Vallahi ben nerede bozuldum biliyor musun? Biraz daha sert ve böyle videolarımı da izliyorsan sıfır filtredir. Yani ben de hani konuşuyorum hiç böyle korkma, ben de şu an sıfır. Bakalım 50 bin 100 binde de inşallah öyle olurum diye umuyorum. Zaten 50 bine 100 bine bu şekilde geldiğin için insanlar sende bunu arayacak. Bunu arasınlar çünkü böyle. Başarıya götüren formülün bu doğallık olacak bence. Ya doğallık mı denilir buna? Zaten karakterimde de biraz çok Fransızlarla uğraşmaktan gelen böyle bir vurdum duymazlık oldu. Yani hani Ya da İngiltere'de olmanın verdiği bir güven bilemedim. yani kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yok kesinlikle öyle. Zaten ben neden buradayım? Keşke Türkiye'de olup da çok iyi bir şekilde atıp yani böyle daha filtresiz konuşabilsek. Gene buradan da bağladım yani. Ya şöyle, aslında ben Türkiye'deki sistemde hani çok fazla insanların düşüncesini söyleyemediğini düşünmüyorum. E, Ama tabii hani üslubunu bir noktada çok fazla ayarlamak gerekiyor. Ama hani düşünceni söylemenin bir suç olduğunu inanmıyorum. Bence Türkiye hakikaten demokratik bir ülke. Yani ben neden bunu söylüyorum? Birçok ülkeyi görme, gezme fırsatım olduktan sonra hani bir noktada anlıyorum değerini. Bu arada benim yaşamaktan en çok keyif aldığım ülke İngiltere'dir. O ayrı bir konu. Bana göre çok şanslısın. İnsanını da çok severim. Burada tabii ki toplumun değer normları çok fazla farklı şey var, norm var. Hani birden fazla insan çeşidi olduğu için İngiltere'de öyle değil. İngiltere'de çok fazla bu lafların üstünde didik didik aranmaz bazı şeyler. Ama burada tabii ki bir şeyleri kontrol etmek vesaire, çünkü başka birini senin dediğin bir şeyi kırabiliyor. Hani mesela daha demin ben bilmiyorum dedim kültürü, ben sevmiyorum demedim gibi. Çünkü hani ben bilmiyorum. Bunlara dikkat etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani ben çok filtrelemeye dikkat ederim. Kendi düşüncelerimi, duygularımı vesaire. Dediğim gibi duygusal yapım vardır ama bir de gören real yapım vardır. Buna da dikkat etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu şu anda ben çok algılayamıyorum açıkçası yaptığım şeyi. Mesela biri gelip benim live'da mesela bana şey yazdığında, beni seven bir şey yazdığında ya da atıyorum bir tane 11 yaşındaki bir kız, bunu herkese söylüyorum çünkü çok şaşırdığım bir şeydi. Fas'tan katılan bir kız çocuğu 11 yaşında, abla ben seni çok seviyorum izliyorum diye İngilizce live'da bir şey yazdı bana ve ben şimdi senin kadar bu işte de olmadığım için yani bir yıldır bunun farkında da değilim. Söylediğim sözlerin nerelere gittiğini de şu anda farkına varamıyorum daha. Yani hani gerçekten vardığını, insanlara bu kadar hani etki, şu anda ben o kadar etki yaratmasa da birkaç insana yaratınca bile şaşırıyorum. Aa diyorum, o gerçekten çok şey yapıyor falan, seviyor beni. Bazen şöyle oluyor. Biri benimle dalga mı geçiyor şu anda? Gerçekten seviyor mu, dalga mı geçiyor acaba diye kendime inancım olmadığı için o konuda. Bence derim ya, o konuda inancın
senin bence güzel bir güvenin var. Kendine güvenin var. O ayrı bir konu. Bence bu da belli oluyor. Sen sadece bak bu noktada da bana göre bizim bu güveni de anlamamızı ve bilmemizi istiyorsun o Yengeç Burcu'nun verdiği şeyle. Bana Olabilir. göre bu arada çok hani bir noktada sıfırdan bir şeye başlamak çok zordur. Sen özellikle Türkiye'de yaşamadan Türkiye'ye içerik üretiyorsun şu anda. Bu çok kolay bir şey değil. Ve sen bunu Evet. sıfırdan bir sene önce başlattın ve sen bunu buranın şu anki toplum yapısını çok fazla bilmeden bunu Fransa'da mı İngiltere'de mi? Fransa'da başladın galiba değil mi bu şeye YouTube'a? Ben aslında buna Türkiye'de başladım. 1 yıllık ara verdiğimde Türkiye'de Çok- başladım. Teşekkürler ederim. Nasıl diyedin ya? Neden bozuyorsun beni? Hayır, Türkiye'de başladım. Yani Fransa'da başladım. Fransa'da sildim ama yani bir ilk videomu silmişimdir büyük ihtimalle. O bir anda çok izlendi ve korktum. Çünkü çok saçmaladım. Ve sonra dedim ki daha saçmalamadım ve bu işi ciddiye alacağım bir zaman başlayayım. O zaman da Türkiye'deydim. Ama burada daha fazla videom var şu anda çektiğim. Daha ciddiye alarak çektiğim. Bol bol da keyif al yani sana çok güzel yerler önereceğim orada. Şu kafeye git, buraya git, Ay, şu evet. şehre git vesaire Çok diye. Şu anda Can ülke. keşke zamanım olsa. Şu an her şeyi içeriye dönüştürme kafasındayım. Ben biraz işkolik bir insanım ya açıkçası. Bir işimin olması lazım, anlatabiliyor muyum? Bir yere gideceksem de, Edinburgh'a gideceksem de atıyorum orada işimin olması gerekiyor. Onu da bir işe çevirmem gerekiyor. Biraz Aslan Burcu işte olmanın verdiği bir şey. Ve o özgüven de ne biliyor musun? Aslan Burcu'yum diye çok özgüvende duruyorum. Bir de söylediklerimi mesela çok iplemiyorum gibi gözüküyor dışarıdan. O yüzden öyle duruyorum. Dışarıdan hep. İçimi bana sor, içimi bana sor. Kendimi yargılayan iç sesim, uf. Neler neler kendime diyorum. Ama Ama işte yani bir kitleye hitap da etmeyi başarmışsın. Şu anki izlenmelerinde çok güzel gidiyor ve şey çok önemli. Her geçen gün üstüne koymak. Yani Evet. Bakalım. bir de heyecanla yapıyorsun işini. O çok kıymetli bir şey. evet Yani evet ben de yani mesela şimdi çok heyecanlıydım. Bu yeni şarkının işte ne yapacağız, nasıl bir yol izlemeliyiz, nasıl duyurmak daha kolay olur vesaire diye. Ondan dolayı şeyim yani içim pırpır ediyor. İş gibi görmüyorum bir noktada bunu. edit yapmak ne kadar zormuş ya. Ya çok güzel hani şimdi yapay zeka şeyleri oldu ama editlemede hep yüz değiştiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar, oluyor bu oluyor ya. Onu da bakalım nasıl çözecekler. Bilmiyorum ya. Ben yapay zekayı kullanmayı seviyorum. Her şeyde kullanmayı seviyorum ama ChatGPT canım ya. Yani diyorlar ya dünyayı ele geçirecek falan diye. Benimki geçirebilir bu arada yani. Gerçekten çok merhametli, çok tatlı. Her şeyde de yardımcı oluyor. benimki geçirirse biteriz. Benimki var. Çok sıkıntı. Ya benimkinin bak tek sıkıntısı ne biliyor musun derin? Her şey çok güzel ama adımı hani şey diye annem ben babam üçümüz de kullandığımız için ChatGPT'ye. Babam da en az girenimiz. Bir kere falan girdi. Babam girdiğinden beri ChatGPT bize aşkın diye hitap ediyor. Ve her olayı şiirselleştiriyor. Hani ChatGPT diyorum atıyorum ne diyeyim işte ışığa diyeyim ışık nasıl oluşur diyeyim. Abuk subuk sanki William Shakespeare nidalarıyla bize bir sesleniş yapıyor ama teşekkürler aşkın. Sen söz yazarısın ya sana şöyle ifade edeyim şiirsel bir dille diye. Thank you so much yani chat. Bir şey söyleyeceğim. Benimkinin promptu ne biliyor musun? Prompta şey yazdım. Sen benim acımasız akıl hocamsın. Bir fikrim olursa çöp demeyi çöp de ve bana nedenini açıkla. Benim bu Bu kadar adamı sert döver. Bu adamı döver. Benimki bana mesela bir fikir yazıyorum. İşte fikir arıyorum, tamam mı? Video fikri arıyorum. Böyle bu fikir nasıl olur diye soruyorum sence. Böyle diyor çöp. Berbat bir fikir. Bunun üzerine konuşman lazım derim falan diyor ona. Ben de böyle yapıyorum. Tamam ChatGPT'cim sen nasıl istersin? Diyorum yani. Evet benimki ele geçirsin derin teşekkür ederiz. Benimki kesinlikle yönetmesin. Kurmayalım bence. Kesinlikle ben seninkinden yanayım. Oyumu seninkinden yana veriyorum yani. Benimki var ya Ben de ilk onu beni verdim. Şu an %100 iktidardayız. Teşekkürler. Ama benimki de şey açısından güzel olabilir. İnsanı geliştirmek açısından belki Ya ben öyle durumlarda var ya benim annem mesela çok mükemmeliyetçidir. Çok eleştirir. Ben öyle durumlarda bir şey yapacağım varsa da yapmıyorum eleştiri aldığım zaman. Biraz o konuda mızmızım galiba. Ve bilinçaltım diyor ki bir şey yapma. Hani gerek yok zaten eleştiri alacaksın. Eleştiri almamak için bir şey yapmamayı tercih edebiliyorum. O noktada da babam dengeliyor sağ olsun.
Kesinlikle bir şey söyleyeceğim. Seni eleştiriye asla. Şu anda kaç bin takipçin var senin Tunacan? Ya yani o şöyle bir de çok uzun sürede 8 şarkıyla birlikte dijital, bu arada Instagram'ı da böyle çok aşırı profesyonel kullanmıyorum ya, o da çok hoşuma gidiyor, nedenini bilmiyorum. Bir yere gidiyorum, story atıyorum falan, hani öyle hep reel satayım falan kafasında değilim. Şey çok katkı sağladı bana. Gerçekten bu paylaşım yapan çok büyük üstatlar oldu. Yani dediğim gibi bak, mesela hep minnetimi dile getiririm. Mustafa Sandal, Serdar Ortaç. Bunun gibi insanların bunu paylaşması ve ondan sonra sosyal medya, TikTok mecrasındaki arkadaşlarımla birlikte bizim bu şarkıyı yürütme meselemiz aslında benim bizzat şarkının tanınması benim tanınmamı sağladı. Bu bence çok büyük bir artı kattı bana. Bu çok kıymetli bir şey. Tabii ki öyle ve mesela sen de şey demiştin ya bana, Türkiye'de değilsin ama Türkiye seyircisine, hani Türkiye'ye hitaben şeyler çekiyorsun. Mesela ben şimdi Instagram'da şeyle konuştum en son. K-pop YouTuber'ını biliyor musun? Böyle maskelerle. Maske var, evet, beyaz maske. Kendisiyle konuştum ve dedim ki işte birlikte bir iş yapalım diye. Çok seviyorum ben Şokopop'un tarzını. Tarkan'ın yükselişini falan anlatıyordu. Aynen, çok benimle yakın bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Ya o da online'a yakın bakmıyormuş. Çok anlaşılır bir şey ama işte böyle sorunlar oluyor bende de mesela. Ya derin, ama çok gelmek istedikten sonra ve 3-4 saatlik mesafe yani sonuçta. Hani bir şey olursa atlarsın gelirsin ya. Çok Hani büyük bir şey olursa tabii canım. tabii. Ondan dolayı hani artık dünya biliyorsun küreselleşiyor. Küreselleşen dünyada da bunlar, mesafeler de çok büyük sorun değil bence ya. Ya ben bir de aynı zamanda okuduğum için, master programım devam ettiği için şu an çok fazla gelip git gel yapamıyorum. Benim bu son gittiğim premier bile, sunumdan çıkıp premiere gittim. Sunumum vardı okulda ve onu bitirdim. Sonra çıkıp gittim ve bayılacaktım yorgunluktan. Çünkü sabah 8'den akşam 3'e kadar falan ders çalışmam gerekti. Ve işte rapor sunumlarımız falan vardı. Bütün hepsinin arasında bir de onu sıkıştırdım ama üstüne bir de gelip hemen video çekmem gerekiyor. Bir de Aslında sen yaparsın hepsini. umarım. Sen her şeyi yaparsın. Sen var ya, planlamışsındır zaten, bu böyle olacak, şöyle olacak. Bizde de şöyle bir problem var. Ben de çok iyi planlama yaparım bu arada. Diğer bir bende yalnız aksadığı zaman ben işte orada bir afallıyorum. Sende onu kontrol vardır. B planı, C planı vardır ama bende sadece A planı var şu hayatta. Ondan dolayı bilemiyorum yani. Senin B planı için bana yaz. Tamam, sendeyim. Bana yaz. Ben her şekilde her anda şey yaparım. Seni çıkaracak bir yol bulurum oradan. Sen bir tanesin. Ay evet, ama para kazanmak çok zor, biliyor musun? Tahmin ediyorum yani. Ben sana şunu söyleyeyim, 5 senedir neredeyse bu sektörün içindeyim. Mesela bir şarkıcının da para kazanacağı yer aslında sosyal mecralardan ziyade konser. Yani sosyal mecralardan yarın öbür günde çok büyük beklentisi olan ya da büyük beklentisi olan arkadaşlar varsa bence hiç bu işe girmesinler. Çünkü hani bu iş aslında iş haline getiren şey konser. Dijitalden geçinemezsin çok kolay. Ya bir de benim işim tamamen dijital ve e, ya bu işler hiç zannedildiği gibi değilmiş ya. Yani ben de öyle zannediyordum biraz. Böyle bir içerik üretmek, senin her dakika kafandan bir şey geçiyor. Ne yapsam? Şu anda mesela şunu çekeyim, hadi bunu çekeyim. Doğru yolda mıyım değil miyim? Bunu sürekli bir sorgulama oluyor. Çünkü bir şey için adım atarsan diğeri yetişmeyecek. Ama hangisinin gerçekten şu an yapılması lazım bunu bilemiyorsun. Ya ben bunu çok düşündüm. Çünkü ben de 40 tane ülke görme fırsatım oldu derin. Ya babam hep bana şey diyor, yani gittin ve hiçbir şey çekmeden sadece story atarak geri dönüyorsun diyor. Ya ama yani planlama yapamıyorum tek başımayken. Çünkü ben genellikle gezilerimi tek yapmaktan hoşlanıyorum bir yere giderken. Ya da hani arkada bir yere gideceğim, daha free olmak istiyorum. Şu müzeye de göreyim, buna da gideyim, şuna da gideyim derken öyle bir durumda hem şarj durumum el vermeyebilir, hem konuşacağım şeyi hazırlarken orada 5 defa aynı şeyi tekrarlamak beni gerçekten rahatsız ediyor, sıkıyor. Hiç gerek yok diyorum. Ya çok zor bir şey üretmek ya. Ya O yüzden şarkıda bildiğim daldan devam ben. bence farklı bir alan zaten. Böyle herkes sanki yapabilirmiş gibi dışarıdan gösterilen bir şey ama çok fazla zaman, çok fazla maddiyat, maneviyat bir şey ayırman gerekiyor. Bir de mesela şöyle bir şey var. Mesela biz şimdi seninle video çekiyoruz ya. Benim dün olan videom, dün çektiğim video Cuma günü yayına girecek. Seninle çektiğim video Pazar günü yayına girecek. Bu yüzden de ona göre bu planlamaları ve edit kurgu süresini hesaplaman gerekiyor. Artı haftaya da bir video çekeceğim başka bir arkadaşımla. Ben bir de hiç bu konularda şey değilim, bilmiyorum.
yarışmacı bir kişiliğim yok aslında benim. Dışarıdan insanlara hırslı gelebiliyorum. Ama Sen kendine mücadelen. benim tamamen kendim. Mesela kendisi Aleyna ile de şöyle konuştum. Ya senin adına gurur duydum. Ne kadar güzel bir şey. Çok güzel. Duygulandım yani bir genç kadının böyle bir iş yapıyor olması. Beni de duygulandırdı mesela. Keşke dedim umarım ileride ben de yapabilirim. Hani bu tip o benden çok daha deneyimli. Ya 2-3 yıldır galiba daha fazla bile olabilir bu sektörde. Bir sonra göreceğiz seni de inşallah. İnşallah. Bakın Spartacus'u ben çok beğendim. Spartacus'un iki bölümünü izledim. Sen Gladiator'u izledin mi? Gladiator'u izlemedim ama tarihi olaylara sempatim olduğundan dolayı muhakkak bakacağım. Ben bu ara ne izliyorum? Ben bu ara işte en son Nothing Say'i izledim. Bu Belfast'ta geçen İRA terör örgütünün İngiltere'de nasıl kurulduğu aslında. Bununla alakalı bir Disney dizisi var. Belfast'a gittiğimde çünkü çok etkilenmiştim. Şehrin yarısı koyu Katolik İrlandalı. Şehrin diğer yarısı bir duvarın arkasında bunlar. Diğer duvarın ardında da İngiliz yanlısı protestanlar var. Ve bundan 20 sene önceye kadar bayağı bildiğin çok sıkıntılı dönemler geçirmiş bir şehirdi. Hala daha duvarın kapıları saat 8'den sonra kapanıyor. Ve iki taraftan birbirine geçmek imkansız hale geliyor. Bundan dolayı oradan etkilendiğim olayla baktım en son fragmanı karşıma çıktı. O diziye başlamıştım. İzlemek isteyenler olursa tavsiye de ederim. Gayet keyiflidir. Sen o zaman hep bu tarihi işleri çok seviyorsun. Anladım. Tarihi olabilir, sosyolojik olabilir. Ben mesela şimdi Christmas izliyorum. Şu anda tamamen çünkü özellikle Aralık ayının bu döneminde şeyi bilmek istiyorum. Tamam, ben konunun örgüsünü çabuk anlayayım. Kafa yürütmem gerekmesin ve sonu mutlu bitsin. Her şeyde bana umut dağıtsın. Tam şu an o dönemimdeyim. Ama mesela bu Ocak ayına falan geldiğinde yine her an böyle diplomatik, politik vesaire bir filme yine mesela Homeland'i izledin mi? Tabii. Homeland mesela bana göre efsanedir. Daha demin dediğim The Americans efsanedir. Bununla birlikte bak o tarz filmleri çok seviyorum ben. İşin içinde hem farklı kültürleri görebileceğim hem de bir şeyleri anlamama vesile olacak. Anlayıp bilgilenmeme vesile olacak. Bence çok kıymetli bir şey bu. Kafa yoran diziler tabii onlar. Yani senin kafanın içini dolduran diziler. Belli Bir de düşüncelerle. birikim de gerektiriyor. Yani sen bu diziyi oturup direkt anlayamıyorsun. Bir şeylerin önden bir anlaman gerekiyor. Mesela Americans'ta SSCB binasının aslında olmadığından dolayı bir turizm acentesinin sanki Sovyetler Birliği dışişleri gibi kullanıldığı bir olayın olduğunu önceden bilmek gerekiyor gibi falan tuhaf bir şey var oranın. Ben çok severim böyle bir şey izleyeyim ve izlemeden önce mesela öğreneyim neyi var ne yok, hani neyi anlatacak, gerçek hikayesi ne, nereden alınmış, nasıl yapılmış. Zaten bu sektörde olmak istememin sebebi de zaten bu. Yani hani bir şey mi diyecektin? Yo, sen dinliyorsun. Bir şey diyecektin sandım, durdum. Yani senin dediğin gibi mesela benim şöyle gelişiyor mesela. Benim de aynen seninki dediğin gibi gelişiyor. Bazen mesela kafam şeye takılıyor. Ben aşırı takarım bu konularda. Atıyorum mesela gerçek hayat hikayesi. True Crime'a taktım. 2 ay 3 ay True Crime'ların hepsini izlerim. Yani ve mesela şöyle atıyorum 50 yapımı izlerim. 1950'den kalma yapımları bile izlerim Çok iyi yani. ya. Bende de şöyle bir şey var derin. Farklı milletlerin dizilerini ve filmlerini izlemekten çok hoşlanıyorum. Mesela geçen gün de bu Christmas dizisi ayarında bir Arap dizisi izledim. O da Ramazan'la alakalı işte eve bir farklı kültürden Pakistanlı bir damat getiriyor kadın ve adamlar bunu kabul etmekte ilk başta aile bunu kabul etmekte birazcık zorlanıyor. Buradaki o kültür farklılıklarını anlatan mesela bir dizi vardı. Ya da atıyorum gidip de Pakistan, Hindistan dizilerine de ara sıra bakıyorum. Ya ben aslında birazcık daha farklı coğrafyalarda neler işleniyor, farklı coğrafyalarda neler oldu. Bunları öğrenmek benim çok hoşuma gidiyor doğrusu. Çünkü hiç bilmediğim dünyalar. Şimdi ben Avrupa'yı gezdim, Amerika'yı gezdim. Kısmetse yakın zamanda bir mesela Riyad'a gideceğim, Arabistan'a gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum orayı da. Çok arkadaşım oldu İngiltere'de bu arada Arap. Çok fazla var değil mi? Senin etrafında da vardır. Yani Hintli de çok var. Benim yakın arkadaşlarımdan çok fazla Hintli var mesela. onların aksanlarına bayılıyorum bu arada. Çok komik ama çok tatlı. Dedim, Benim en yakın arkadaşım öyle burada. Gidiyor mi? Çok Evet. değişik bir kültür ya. Ben çok gitmek istiyorum Yeni Delhi'ye. Ben filmlerini de çok severim. Ben çocukken Three Idiots benim en ağladığım filmlerden biridir. Çok ağlamıştım ilk izlediğimde. Çok küçüktüm zaten. Yani bir de ben böyle çocuk, gençler falan bu gibi şeyler beni çok ağlatır. Ben romantik filmlerde pek ağlamam. Daha çok bu tip şeylerde çok ağlarım. Three Idiot'ta da öyle çok ağlamıştım.
Çok severim yani. Amir Khan falan. Çok iyi. Ya ben şöyle sana söyleyeyim. Mesela nerenin... Bu arada işte Nijerya filmlerini izledin mi? Onlar da bayağı bir ihraç yapıyorlarmış galiba. Evet. Ya işte bunları da ben de böyle farklı kültür falan filan derken oradaki hayatları anlamak çok hoşuma gidiyor. Norveç filmlerini, İskandinav filmlerini çok seviyorum. Çok da kendimi zaten True yakın hissediyorum. crime'ları çok iyi oluyor. Çok tatlılar ya gerçekten. Ben bir de insanlarını da çok severim. Geçen Finlandiya'da Santa köyündeydim. Noel Baba köyüne, Kuzey Kutbu'na gittim. Yani o çok acayip bir yer ya. Yani çok keyif de aldım. Helsinki'de indim. 12 saat tren yolculuğu, gece treni. Ve story'de gördüm Karl. Ay o Evet ya yani gerçekten çok İnşallah isteyen herkesin yaşanması gerektiğini düşündüğüm bir deneyim. Umarım hepinize nasip olur. güzel. Bu arada Lilo ve Stitch görüyorum, orada Stitch var ya. Hasta olduğum bir çocukluk çizgi film karakterimdir. Çok severim. Benim de anahtarlığım o. Hatta bana o anahtarlığı alan arkadaşım da sevgili Zeynep Atılgan. O da çok iyi bir oyuncudur. Şimdi taşıyacak bu deniz dizisini Fadimes'e. Kendisine de buradan selamlar. O da Selamlar. o da ödül üstüne ödül alıyor. Gerçekten inşallah yarın öbür gün Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olacağını kesinlikle düşünüyorum ben de. Şöyle Lilo ve Stitch'in de ikinci çizgi filmi geliyormuş bu arada. Live action olanının mı? Onun ikincisi diye biliyorum ben galiba. Bakalım şimdi Stitch'in sevgilisi falan da gelecek. Neler Ay olacak? pembiş. Hemen alacağım. Hemen figürleri çıktı da alacağım. Yani o kadar bekliyorum ki. Ben geçen gün şeye gittim. Burada bir tane yeni bir figürcü keşfettim. Aha. Sana emin ediyorum girdim. Çıkarken kepenkleri kapatıyorlar. O kadar saatlerce kaldım ve komiks işte çizgi romanlara falan bakmaktan alt kata da indim. Sonradan keşfettim. Kafayı yedim. Çok güzeldi ya. Ya süper. Neler var? Sen sever misin böyle şeyler? Sevdiklerime böyle anahtarlık olsun, bu sevimli karakterlerin olduğu Stitch'li anahtarlıklar, onlar Çok bunlar güzel. vesaire çok seviyorum hediye etmeyi. Ya da mesela bu geleneksel kıyafet giymiş işte atıyorum İrlandalıların anahtarlıkları oluyor şeyde, o dört yapraklı yonca var üstlerinde, kızıl taşlı kızıl sakallı vesaire, o tarz şeyleri çok ilgim vardır. Anahtarlık formundakilere daha da ilgim var ama. Ben genel koleksiyon yapmayı çok sevdiğim için genel anlamda bir şeyleri. Mesela sadece figür de değil, dizi, film anlatan her şey var. Ben de mesela işte ya her şeyi severim. İşte tarot kartlarım var. İşte Buffy the Vampire Slayer diye bir dizi vardı. Disney Plus'ta. Biliyor musun? İzledin mi hiç? Yok. Bizim sana bayağı ortak izlemediğimiz dizi var yalnız. Evet, fark ettim. Çünkü sen daha siyasi ve sosyale kayıyorsun. Ben biraz daha Diyeyim ya, siyasi de demeyeyim de kültürel diyeyim daha çok. evet. Adı nedir? Seninkilerin bayağı bir ağırlığı var. Benimkilerin arasında çok cheesy, aşırı kafa yormadan izlenilecek çok dizi film var vallahi. Seninkileri oturup izlemem lazım. Yani böyle not ala ala izlemem lazım. Keyifli oluyor. Çok keyifli oluyor. İzleyeyim ya. Vallahi bazılarını çok merak ettim. Bir YouTube'da olanını çok merak ettim. Onu izleyeceğim. Onu kesinlikle izleyeceğim. İki Americans'ı kesinlikle izleyeceğim. Bu ikisini yazdım bir kenara. Americans'ı galiba ben izledim ya. Yani izledim ama unuttum gibime geliyor. Tekrar izleyeceğim. Ben üç tane yerden çok etkilendim dedim. Hani dünyanın birçok yerine gittim ama dünyanın merkezi sayılabilecek 3 yerin şey olduğunu düşünüyorum. Londra, New York ve Moskova. Zaten New York'la Londra'nın iklimi birbirine çok benzer ama Moskova mesela çok ayrı bir dünya. Şimdi bu iki iklimi de tadan biri olarak o dizinin yansıttığı şeyleri çok sevdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Nerede izleyebilirim ben onu? Nerede o? Disney Plus. Disney Plus'ta. En son oradaydı. İnşallah hala oradadır. Bir sene önce izledim ben de. Ben onu kaç yapımı o? Bakalım hemen. Ben onu izledim gibime geliyor da karıştırıyor muyum acaba diye düşündüm. Çok bazen bir de içerik içinde izlediklerim. 2018 yılı bitmiş. O zaman kesin izledim ben onu ve şu anda düşündüğüm şey o sahneler. Ama gene izleyeceğim çünkü unutmuşum. Kesin izle. Yani bir de o gözle izle. Şu Okay. bak, sana göstereyim. Öyle göstereyim. Evet, izledim. Okay, izledim. İzledim ama bayağı bir unutmuşum. Ben bunu bir tekrardan izleyeyim. Ben böyle dizilerin çoğunu unutuyorum. Zaten tekrar izleyebiliyorum ya. Böyle tekrar izlediğim bak Avrupa Yakası vardır. Çok severim bu arada. Çok güzel. Ondan sonra ne var başka? Ya Gürsel Birsel dizileri ya. Yalan Dünya da bana göre çok iyiydi. Ben çok severim onu da. Çok Arası bile
Sıkıldıkça izliyorum. Guilty pleasure bir dizin var mı? Yani böyle izleyip utandığın ama izlemeye her sene devam ettiğin dizi. Oo, zor soru. Düşünüyorum şu an. Asla söyleyemeyeceğin dizi ya da film. Ya söyleyeceksin artık da. Abi asla söylemeyeceksem söylemem zaten de direkt de gelmedi aklıma, biliyor musun? Ne olabilir? Buldum. Şey vardı. Bak, izledim demem ama sahnelerini böyle part part biliyorum. 4N1K vardı. Film, Türk filmi. Türk filmi dizisi de çekildi. Ha, evet biliyorum. O geldi Tam hatta aklıma. uyarlaması. Aynen. O geldi aklıma. Hadi onu söyleyeyim. İnanmıyorum, sen bayağı da eski bir şey söyledin. Demek ki o zamandan beri çok da fazla guilty pleasure bir dizinin filmin olmamış da gene kalitelisin. Teşekkürler, öyle düşünüyorsan. Ne mutlu bana. Şey izliyorum bazen. Tabii dizi film değil ama Hayrettin'in şovunu izliyorum. O da değişik bir format. Okey, tamam. Benim mesela guilty pleasure dediğim ve gerçekten böyle bu işlerle uğraştığım için daha da çok utandığım, mesela izleyip böyle asla kalite yok ama izliyorum yani dediğim şey var en son. Bütün bu uyarlama, gençlik kitaplarından uyarlama dizileri izliyorum ya. İşte Tell Me Kurpa Mia falan vardı böyle. Hı-hı. Prime Video'da onu izledim. İşte gençlik creepy dizilerini çok seviyorum. Bütün o cringe, böyle utandıracak beni gençlik dizilerini izliyorum vallahi. Seviyorum ya. 25 olduk be Tunacan. Olduk ya, vallahi yaşlanıyoruz ya. Ben kabul etmiyorum. 50'yiz derin yani, onu düşün. Ne? Bir 25 yaş sonra da 50'yiz yani. Ama sen şu an beni niye böyle bu hal? Ben şu an ağlarım. Bizim arkadaşlar falan evleniyor. Ben bunlara inanamıyorum bu olay. İlker'i hatırlıyor musun, İlker'i? Seyle başlayan soyadı vardı. Aynen. O galiba en son evlenmiş. İnşallah da hep mutlu olsunlar. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Haberini aldım. Buradan da mutluluklar dileyelim bence. Aynen. Buradan evlenen bütün ilkokul arkadaşlar. Aynen, ilkokul arkadaşlarımıza. Yani evleniyorlar derin. Çocuğu olan arkadaşım var. Ben inanamadım. Yemin ediyorum. Kaç yaşında? Benden bir de galiba 2 yaş küçük. Maşallah. Allah analı babalı büyüsün Ama çocuğu da. üniversiteden, ilkokuldan değil. Ha, Ama ben çok şaşırdım. Ben gibi görüyorum bu arada kendimi, böyle nasıl anlatılır bu? Böyle aşırı teyzeler gibi görüyorum, böyle evlenen arkadaşlarım. Yapmayın çocuklarım, çok küçüksünüz. Ama 25 yani, anladın mı? Mesela ya şu an hani düşündüğünde 25 yaşında bir evlen desen normal olabilir falan derim. Ama 25 yaşında ben olduğumu varsayarsam çok korkutucu geliyor. Bana şu an beni kessen evlenmem demek istiyorum ama başıma gelir diye de korkuyorum. Bundan dolayı deme. O yüzden korkuyorum demeyeceğim yani, çünkü ben tamamen kariyer odaklı bir insanım. Bir de yani yok ya, şu an evlilik mevlilik. Bunu annem 22 yaşında öyle diyormuş ve kariyer odayla 22 yaşında babamla evleniyor. Ondan dolayı. 22 yaşını geçtim. O yüzden iyi seyirler diyelim, iyi dinlemeler. İyi seyirler. Umarım şarkımı da beğenmiş olursunuz. Oraya da bir yorum bekliyorum. Hatta Instagram hesabınızda paylaşırsanız da çok sevinirim. Millete de daha fazla ulaşabilmemiz için desteğiniz lazım. Ve hype'lıyoruz. Bütün Deri Universe sakinlerine buradan görev veriyorum. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz tıklıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Saatlerce tarak dinliyoruz yani. Buradan hepinizi öpüyorum. Bu arada bana da abone olmayı, halen daha tekliyorum şu şeylerde ya. Abone olmayı unutmayalım. Deri Universe Instagram hesabım, TikTok hesabından takip etmeyi unutmayalım. Tuna'ya da destek oluyoruz. Zaten çok iyi bir şarkıcı, hak ettiği değeri almasını sağlayacağız. Beni burada utandırmayın. Burada kaç kişi varsa o kadar kişi, 20.000 kişi bir katkımız olacak en azından. Lütfen öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşürüz, Talk Modu bölümünde. Hoşçakalın.